Merhabalar arkadaşlar. Epeydir değerlendirme yapamıyoruz. Aceleyle de bir şeyler yapmak istemiyorum doğrusu. Her gün günlük değişiklikler, güncel değişmeler oluyor. Güncel haber yerine genel değerlendirme yapmak daha mantıklı olacak. Evet, tabii sadece Azerbaycan tarafından değerlendirmek değil de genel olarak Libya, Mısır, Cezayir, Azerbaycan'da dahil olmak üzere Rusya'nın amaçları, Amerika'nın, Fransa'nın ne yaptığıyla ilgili bazı görüşlerimizi aktarmaya çalışalım. Katılan olur, katılmayan olur. Şimdiden söyleyeyim. Hepsine saygım olur. Ama katılmadığına dair de kendileri de bir video çekerse, bize de haber verirlerse izleriz. Ona göre cevaplarımızı hazırlarız. Şimdi arkadaşlar benim tabii teknik olarak öyle stüdyom falan yok. Efendim işte programlar, şunlar bunlar anladığım şeyler değil. Elimdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onun için teknik olarak bir beklenti içerisinde olanlar varsa hepsinden özür diliyorum. Şimdi fazla uzatmadan konumuza girelim. Biliyorsunuz bu Azerbaycan Ermenistan arasındaki anlaşma başlangıçta iyi başlamadı. Rusya kurnazlık yaptı. Karambola getirdi bize göre. Efendim ne yaptı? İşte helikopter düştü, bilmem 2 kişi öldü, şöyle böyle bilmem ne derken efendim yani hücum edeceğiz. Helikopterimizi de düşürdünüz. Hücum edeceğiz. Efendim onun için anlaşın. Bir an önce anlaşmaya varın. Ben de araya gireyim havası oluşturdu. Yani ben bunu kesinlikle araştırdım. Bir sürü yerden de işte teyit almaya çalıştım. Bu haberler henüz teyit edilmiş değil. Yani helikopterin düştüğüne dair Rusya helikopterinin Azerbaycan tarafından düşürüldüğüne dair kesin olarak deliller yok. İşte Azerbaycan kendi kabul etti. Ya kabul etti de şimdi İlham Aliyev odasında oturuyor. Ona görüntü gönderiliyor. Efendim bizzat gözüyle görmüş mü? Yok. Görüntü gönderiliyor. Nereden geldiği belli değil. İşte kimin okeylediği belli değil. Orada soru işaretleri çok kısaca. Yani Azerbaycan'ın içinden karıştırmak istiyorlar. Bunu bir kenara yazalım. Neden? Rusya'nın burada birçok amacı var. Yani Karabağ'da bazı şeyler yapmak istiyor ayrı. Bir de Azerbaycan'ın da içini karıştırıp Azerbaycan'dan da orada da ayrı bir kendine bağlı, kendi taraftarı olan kişilerden oluşan bir idari sistem oluşturmak istiyor olabilir ileriki dönemde. Birçok yerde bunu yaptığı için biliyoruz. Şimdi karşı çıkanlar falan yorumda yazsınlar veya mesajdan atsınlar. Ben kendi kanaatlerimi söylüyorum. Efendim şimdi burada benim gördüğüm, daha önceki videolarımda da bahsettim. Efendim ne yapmak istiyor Rusya? Rusya burada Orta Asya, Kafkaslar bölgesinin tam ortasına oturup buralarda hakimiyetini sürdürmek istiyor. Ama buradaki esas konu Türkiye. Bak yıllardır Rusya, başta Rusya olmak üzere diğer ülkeler de var, Türkiye'yi dört bir tarafından çevrelemek istiyorlar. Nasıl çevrelemek istiyorlar? Şöyle biraz yaklaştıralım haritayı. Bakın. Şimdi
şöyle biraz daha gelirsek, değişik yerlerde Rusya'nın üssü var değil mi? Bak, bu tarafta da üs kurmaya başladı. Burada Belarus'ta efendim, orada da oradan genişletti. Ama esas bizi ilgilendiren, bakın, Karadeniz. Karadeniz, şurası ne? Sivastopol. Burası ne? Kırım. Daha önce Kırım'a girebilmiş miydi Rusya? Hayır. Ama şimdi Kırım'da. Karadeniz'e hiçbir zaman, hele hele Osmanlı döneminde Karadeniz'e açılmış değil. Karadeniz'de hiçbir hakimiyeti yok Rusya'nın. Ama şimdi Kırım vasıtasıyla, bak, bu Kırım çok önemli. Zamanla göreceğiz. Bunu yazın, bu videoları kaybetmeyin. Özellikle genç arkadaşlar bu işi araştırın. Burası çok mühim bir yer. Karadeniz'de, kuzeyimizden Karadeniz tarafından böyle bir hareket yaptı. Bir. Alt tarafta Suriye, biliyorsunuz. Suriye'de zaten herkesin bildiği gibi müthiş bir şekilde orada Suriye'de hakimiyeti var. Ve bize yani çok şehit verdik, yani bunu konuşmaya gerek yok. Yani güneyimizden tamamen kıstırılmış durumdayız. Amerika'nın, efendim, Fransa'nın parmağı yok mu? Var. Ama burada Rusya birinci derecede öne çıkmış durumda. Güneyimiz böyle, kuzeyimiz böyle. Şimdi doğumuza gelelim. Şimdi doğuda arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz, bir ülkenin ekonomik durumunun düzelmesi için ilk önce nüfusunun büyük olması lazım. Kendi nüfusu büyük değilse bile başka ülkeler üzerindeki siyasi hakimiyeti olması lazım ki geniş bir nüfusu varmış gibi bir izlenim olsun. Yani geniş bir alana hitap etmesi lazım. Nüfus açısından. Ya kendi nüfusu çok olacak. Bizim Türkiye'nin nüfusu yeterli bunun için. Yani bir ülkenin büyük olmasının en önemli nedenlerinden, güçlü olmasının, özellikle ekonomisinin güçlü olmasının en önemli şartlarından birisi nüfus. İkincisi coğrafya, coğrafi büyüklük. Yani coğrafi büyüklüğün olacak ki bir alışveriş yapacağın, ticaret yapacağın, ihracat yapacağın yerler olacak. Şimdi biz ihracatı nereye yapıyoruz? Avrupa'ya. En çok ihracat. Peki Avrupa, biz almıyoruz artık. Senin malın dediği zaman ne olacak? Yapacağımız hiçbir şey yok. Peki bizim anlaştığımız yerlerden, örneğin Azerbaycan'la aramızda bir set olursa, efendim, Türkmenistan'la, bakın şurada Türkmenistan var değil mi? Bakın Türkmenistan, Orta Asya'ya gelelim, bak. Özbekistan, Kırgızistan, Kafkaslara baktığımız zaman, bak burada Kazakistan, Afganistan, İran, Pakistan, İran'dan sonra tabii Pakistan ve Çin. Yani burada çok ciddi bir pazar da var. Yani normal dünya hakimiyeti çerçevesinde düşünecek olursak, hem hukuki açıdan hem adaletin temin edilmesi açısından hem de ekonomik açıdan Türkiye'nin güçlenmesi gerekir. Türkiye eski gücüne kavuşması gerekir. Osmanlılar dönemindeki gücüne kavuşması gerekir. İşte ekonomiden şikayet ediyoruz değil mi? Dolar yükseliyor, efendim, düşüyor, tekrar yükseliyor. Şu pahalı, bu pahalı. Geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Bunların nedenlerinin esas temelinde yatan konulara değiniyoruz. Esas temelinde yatan konular, sen bir şey imal ediyorsun ama bunu satamadıktan sonra ne anlamı var? Nereye satacaksın? Diyelim ki Cezayir'e satacaksın. Gel bakalım. Gel. Libya'ya satacaksın.
Libya'da hakimiyetin olmazsa nasıl olacak? Libya'da hükümet değişirse, idare değişirse, senin anlaşabildiğin kişiler olmazsa nasıl satış yapacaksın? Cezayir. Bak Cezayir'i şimdi karıştırıyorlar. Şimdi Cezayir'de ki hükümet veyahut idari sistem sen beğen ya da beğenme. Şu anda sen onunla bir anlaşma yapmışsın. İşte şu kadar milyar dolar efendim ihracatım var. Fas aynı, Tunus aynı, Libya aynı vesaire. Şimdi burada bir darbe olduğu zaman, senin anlaştığın hükümetler gittiği zaman ki düşmanlarımızın esas istediği ne? Buradaki Türkiye'nin anlaşmış olduğu hükümetleri düşürmek. Türkiye'nin anlaşmış olduğu idareleri değiştirmek. Kendi hakimiyetler altında olan bir idare teşkil etmek. Yani dünyada yapılan savaş bu. Şimdi dikkat ederseniz buralar güney, özellikle Akdeniz'in güneyi Osmanlı İmparatorluğu'nun veya bazıları Osmanlı İmparatorluğu deyince sanki böyle çok gerilerde efendim binlerce yıl geride kalmış imparatorluktan falan bahsediyoruz zannediyor. Alakası yok. Daha 100 sene önce çökmüş olan, hadi 150 diyelim. Çökmüş olan çökertilmiş olan bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu çok önemli, gençlerimize aktarmamız lazım. Bazı tarihçilerimiz konuşmuyor, bazı coğrafyacılarımız konuşmuyor. Efendim korkuyor. Neymiş? İşte bana ne diyor? Kimisi bilmem. Ya sen vatan toprağını kendi toprağından öne almazsan hiçbir zaman Türkiye ya da vatanımız savunulamaz. Türkiye süper güçler arasına giremez. Güçlü ülkeler arasına giremez. O zaman aldığın para da düşer tabii. Efendim para yetmiyor. Para yetmiyorun cevabı işte bunlar. Bak şimdi doğalgaz çıkarıyoruz. Efendim petrol çıkıyor. Her tarafımız doğalgaz, petrol. Burnumuzun dibinde Suriye'de petrol var. 1 kilometre ötede bizim sınırımızda yok, öyle mi? Burnumuzun dibinde İran'da petrol var. Bak sınır değil mi bunlar? Sınır. Erbil'de, Musul'da petrol var. Efendim bizde yok. Öyle mi? Suriye'de sınırda petrol var. Bizde yok. Yani bu nasıl bir iş? Yani bak 3 tarafı denizle çevrili olan bir ülkeyiz. Doğalgaz, petrol yatakları üzerindeyiz. Yani sadece doğalgaz, petrol değil. Bor da aynı. Toryum da aynı. Bunları araştırın biraz ya. Benim işim mi yani bunlar? Ben Müslüman olarak işim olarak görüyorum. Bir insan olarak, bir inanç sahibi olarak, bir Anadolu insanı olarak vatanımı düşündüğüm için bunları araştırıyorum, ilgimi çekiyor. Öğrenebildiğim kadar öğreniyorum. Size aktarmaya çalışıyorum. Evet, şimdi konuyu açıyor tabii de. Burada şimdi mesela Azerbaycan. Bakın. Şimdi Rusya buraya geldi, oturdu. Ben helikopterin düştüğüne bile inanmıyorum. Rusya helikopterini düşürmüş de Azerbaycan'ı tehdit etmiş, o da kabul etmiş falan. Böyle yorumlar da var. Efendim bir görüntü olarak zaten Ermenistan'ın elindeki silahların hepsi veya çoğu Rusya'nın zaten. 2 tane helikopter resmi koy. Efendim bu medya işine el atılması lazım. Medya işine bakın. Medya yönetiyor dünyayı. Bak teyit edilmiş bir haber değil. Yorumlar var, şeyler var. İşte efendim 2 tane helikopter düştü, onun için Rusya tehdit etti, onun için hemen kabul etti Azerbaycan. Ya böyle anlaşma mı olur? Sen şehit veriyorsun, o kadar şey, bu kadar basit mi yani olay? Hayır. Efendim şöyle tehdit etti, böyle tehdit etti. Yani birçok şey, yani onun detayına girmeyelim şimdi. Fakat burada yapılan, bak şimdi Azerbaycan'da, Bakü'de birçok yerde gösteriler yapılıyor. Ne gösterisi yapılıyor? Rusya defol diyorlar. Anladılar. Rusya'nın oraya çöktüğünü anladılar. Fırsat da adam geldi sanki barış elçisi yani.
Sen Suriye'de barış elçisi, barış harekatı yaptın. Suriye'nin haline bir bak. Halep'in haline, Şam'ın haline bir bak. Halep'i ne yaptılar? Bak, Suriyeli arkadaşlarımız dinliyorsa, ya Suriye'nin halini bir görün yani. Suriye ne yaptılar yani? Her tarafı yıktılar. Çoluk çocuk hiçbir şey dinlemediler. Neymiş? Araya girecekmiş de barış harekat, barış elçiliği yapacakmış. Keşke Azerbaycan, Paşinyan mıdır ne karnı ağrısıysa, hiç olmazsa Rusya taraftarı değil, direkt Amerika'ya, biraz Fransa'ya, böyle batıya eğimli bir insan. Keşke onunla anlatsaydı bir şekilde, yani belki daha iyi olurdu. Şimdi küçük düşmanı sen durduracağım diye büyük düşmanı getirdin. Kendi sahana, kendi topraklarına yerleştirdin. Yani şimdi Rusya ne yapıyor peki? Rusya çok güvenilir mi işte, bilmem işte, daha önce de söylediler. Ne güvenilir? 5 yıllık anlaşma mı olur ya? 5 yıl sonra çıkacağı da belli değil. O da ayrı bir konu. 5 yıllık anlaşma mı olur ya? 5 yıl. 1,5 ayda Karabağ'ın yarısını alıyorsun. 5 yılda burada anlaşma yapacakmış. Ne anlaşması yapacak ya? 2000 kişi, 1000 kişi, 2000 kişiye çıkardılar. Şimdi 4000 kişi getiriyormuş. 4000 tane asker. 4000. 4000 askeri de boş ver. Çok namlulu roket atarlar getirmiş. Çok namlulu roket atarlar. Lan ne yapacaksın? Sen orada savaşmaya mı geldin? Ne yapacaksın? Maksadı o bölgeye hakim olmak. Maksadı Azerbaycan'ı, Karabağ, Ermenistan'ı ve o bölgeyi kendi hakimiyetinde, kendi elinde tutmak. Pardon, özür dilerim. Buradaki esas maksatlardan bir tanesi ve ana maksat, bak çok önemli. Ana maksat Türkiye'nin Orta Asya'ya, Kafkasya tarafına açılmasını engellemek. Bakın şurada haritada, lütfen bakın arkadaşlar. Bak. Şimdi biz ticaret yapacağız veya bir sürü ilişkilerimiz var değil mi? Dünyada düşmanlarımıza karşı kendimizi savunacağız. Dostlarımızla da iyi geçineceğiz. Alışverişimizi yapacağız. İhracatımızı yapacağız. Buralar bizim pazarımız aynı zamanda. Bak. Şimdi şuradan şuraya bakar mısınız ya? Bakın Ermenistan şu nasıl kapanmış bak. Gürcistan, Ermenistan, İran. Kapanmışız. Çıkamıyoruz. Nahçıvan'da göğe kısmi bir şey var. O da gelmiş bak, Ermenistan'ı şuraya yerleştirmişler. İran sınırıyla birleştirmişler. Tam araya bak. Nahçıvan, Azerbaycan arası kapalı. İşte burada bir anlaşmaya, buradan bir geçiş verecekti falan da filan da. Ya geçiş vereceksin de işte bak, sen şurada bu bölgede yukarıda bizim doğalgaz boru hatlarımızın geçtiği Toğuz rayonu bölgesinde ilk ateş orada başladı. Ermenistan ne yaptı? Gaza geldi milletin şeyine. Ne yaptı? Buradan Azerbaycan'dan gelen doğalgaz hattını vurmak istedi. Maksadı o. Azerbaycan'da zarar etsin, Türkiye'de oradan doğalgaz almasın. Niye doğalgaz almasın? Kim istiyor? İran. Kim istiyor? Rusya. Niye? Kendisinden alsın. Azerbaycan'dan daha fazla doğalgaz almaya başladık. Rusya'ya bağımlı olmayalım, İran'a bağımlı olmayalım diye. Çünkü zamanında doğalgaz kestiler, yükselttiler fiyatını. Şimdi yavaş yavaş yola gelmeye başlıyorlar ama. Niye? Hem Azerbaycan'dan daha fazla alım yapmaya başladık, hem de Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ve Doğu Akdeniz'de bulma ihtimalimiz yüksek olan doğalgaz kaynakları, yataklarından dolayı ileride 2-3 yıl içerisinde artık
kendi ihtiyacımızı karşıladığımız gibi bu alanda söz sahibi olmaya başladık. Başlayacağız. Şu anda başladı zaten. Rusya mesela bir ihale açıldı Türkiye'de. O ihaleye hemen girip ucuz indirimli, daha önceden kazık attıklarını ispat edercesine indirimli doğalgaz ve değişik doğal malzemeler, değişik kaynaklar için sıraya giriyorlar. Şimdi İran'da, Rusya'da bize ucuz doğalgaz vermek için sırada, kuyrukta. Sen ne kadar ucuz doğalgaz versen ver, 2-3 yıl sonra artık senden doğalgaz almayacağız. İhtiyacımızı da Azerbaycan'dan karşılayacağız. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için en büyük pazar Türkiye. Türkiye en büyük pazar olunca bu pazarı kaçırmamak için şu anda uzun vadeli anlaşma yapıp indirimli vermeye çalışıyorlar. Bir yandan İsrail Akdeniz tarafından Yunanistan ve Avrupa bölgelerine hat çekmeye çalışıyor. Başaramadı. Çünkü çok pahalıya mal olan bir şey. Bir de ileride bizim Libya ile anlaşmamızdan dolayı istediğimiz zaman olmaz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, yani işin özeti şu, bakın burada Karabağ'da çok ciddi tehlikeler var. Türkiye'miz tabii oraya asker göndermek zorundaydı. Biraz geç kaldık ama inşallah hayırla sonuçlanır. Oradaki Rusya hakimiyetinin kırılması gerekiyor. Bakın etrafımız çevrili. Bak, Kırım'dan çevirdi. Ermenistan Karabağ'dan çevirdi. Kendisi sıcak denizleri rahat inecek buradan. Rusya'dan, Suriye'den çevirdi. Dünyanın öbür ülkelerine bakarsak zaten Mısır'da, Sudan'da, bak Sudan'da yeni bir hareket. Sudan yönetimi değişir değişmez hemen bizim Sıvakin adalarının yanına Rusya işte bilmem ne malzeme falan filan adıyla Rusya'yı çağırdılar. Arkadaşlar buralar daha önce Osmanlı hakimiyeti içerisindeyken Akdeniz'in güneyi tamamen bize aitti. Şuralar bakın, Fas, Tunus, Libya, Mısır, buralar bizim vilayetimizdi. Yani şimdi vilayet, yani kent, şehir, vilayet deyince genç nesil anlamıyor herhalde. Valilik diyoruz işte, aynı kökten gelir kelime. Vilayet şehir demek. Bizim şehrimizdi buralar. Ne zaman? Daha 140 yıl önce. 140 yıl önce. Şurada şey varsa, şurada bayraklar vardı. Şurada mesela 140 yıl önce, bakın şu haritaya bakın arkadaşlar, buyurun. Bak. Şu yeşil bölgeler Osmanlı. Daha 140 yıl önce. Bak şuralar Libya, Cezayir, Tunus. Alt taraf Suudi Arabistan. Şurası yani daha 140 yıl önce. Yani daha geriye gittiğimiz zaman Kanuni dönemlerine 23 milyon kilometre kareye sahiptik. Yani o kadar. Bakın bu bayraklar, şu bayraklara baktığınız zaman Müslüman ülkeler olduğu anlaşılmıyor mu? Bir, Osmanlı'ya bağlı Akdeniz ülkeleri olduğu anlaşılmıyor mu? Bak hepsinde Türk bayrağı, ay yıldız var. Bak Müslümanlarda Afganistan'da da değişiklik oldu. Bakın la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şu anda değişiklik oldu orada bayrağında. Azerbaycan dersen malum zaten Türk bayrağı var. Ay yıldız var. Yani şu haritaya bakar mısın ya? Yani işte şurası Cezayir. Bak şurası Libya. Bak bayraklara bak. Yani bunlar belli, bakın. Libya bayrağı. Hepsinde ay yıldız var. Yani bunu genç neslimize aktarmamız lazım. Yani bunları söyle, bunlar niye ay yıldız? Suudi Arabistan bizi sevmiyor ama
La ilahe illallah Muhammed Resulullah bak. Bayrak. Bizi ayırdırarak Suudi Arabistan falan bizim vilayetimiz arkadaş. Bildiğin vilayet. Kent, şehir yani. Bak. Osmanlı İmparatorluğu işte şöyle bak. Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, İsrail diye zaten bir devlet yok ki. Dün kurulmuş bir devlet. Abdülhamit'i yıktılar, İsrail'i kurdular. Efendim. Şurada Batum bile bizim bak. Şurada. Şu Batum var ya. Şurada bak Batum. Bak sahilde. Gidenler bilir. Batum bile bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde. Misak-ı milli ne demek? Şimdi sen bunları öğrenin arkadaşlar. Yani misak-ı milli savaşma nedenimiz. Bizim savaşma nedenimizdir. Yani bittik, yenildik ama biz buralardan daha içeri girmeyiz. Burası bizim ana vatanımızdır diye Türkiye'nin ve dünyanın kabul ettiği misak-ı milli. Misak-ı millinin içinde ne var? Bak Musul, Kerkük, Erbil, buralar, efendim Batum, 12 adalar, Kıbrıs, sayabildiğin kadar. Buralarda ya şimdi işte buraya şimdi baktığın zaman işte gözüm boğazım bak. Bugün Mısır ne yaptı? Mısır güçlü olduğu için değil. Bizim Amerika ve Amerika'ya zamanında İngiltere'ye, Fransa'ya gibi ülkelere son yapılan 100 yıl önce yapılan diyelim savaşlarda Birinci Dünya Savaşı'nda vesaire işte bunlarda yenilmemizden dolayı bu güçlü ülkeler bize zaman içerisinde içimizdeki ve dışımızdaki hainler vasıtasıyla zaman içerisinde bazı Mısır'a da öyle şeyleri kabul ettirdiler. Bunlardan birisi de işte bak Mısır mesela biz şimdi yorumlara bakıyorum. Biz Kızıldeniz'den geçiyoruz. Şurası Kızıldeniz. Kızıldeniz'den rahat rahat geçiyoruz. Mısır bir şey demiyor. O da Boğaz'dan geçecek. Uluslararası hukuk diyor. Uluslararası hukuktan dolayı değil. Mısır'da biz de bu galip ülkelere veya güçlü ülkelere karşı zamanında Osmanlı'yı yıkan ülkelere karşı yapacağımız bir şey kalmadığı için bunlar imzalandı. Bak Montreux Anlaşması 1936. Bizim kendi toprağımızda, kendi denizimizde, kendi gölümüzde, kendi memleketimizden yol geçen anı gibi herkes girip çıkıyor. Mısır. Karadeniz'de efendim Rusya'yla şey yapacakmış. Tatbikat yapacakmış. Mısır güçlü olduğu için değil yani. Gücü falan yok. İstesek biz bunu savaş falan olsa mesela durdurma yetkimiz var. Şimdi de durdururuz. Ama bu sefer Amerika Mısır'dan ne diyecek? Yani anlaşma var. Bu anlaşmadan dolayı yapamazsın. O zaman geri adım at. Yani bunlar güçlü ülke olmadığımız için, şu anda yenilen bir ülke, yenilen bir Osmanlı İmparatorluğu, mağlup olan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun asrını yaşıyoruz. Şimdi bu videoyu mesela 100 sene sonra dinleyen bir insan bu dönemlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgi dönemleri olduğunu bilir. Ama 100 sene sonra izleyen bir insan da aynı zamanda tekrar Müslüman Türkiye'nin yükselişini göreceği için Allah'ın izniyle bugünlere bize acıyarak bakacaktır. Ama tabii o nesilleri yetiştirenler de kimler olacak? Bizler olacağız. Peki o nesillerin yetişmesi için ne yapmamız lazım? Bu konuları, tarih bilincini vermemiz lazım. Kim anlatıyor? Hiç kimse. Bazı hassas insanlar, Müslüman, duyarlı insanlar hariç
resmi kurumlarda dahil hiçbir kurumda doğru dürüst istendiği gibi bu konuların işlenmesi yapılamıyor. İşte bazı kanunlar, şunlar bunlardan filan dolayı da konuşulamıyor. Tam detaylı bir şekilde açıklanamıyor, anlatılamıyor veya çekiniliyor yani. Ama biz bunu bir şekilde anlatmamız lazım. Medyayı kullanmamız lazım. Ben kendi böyle edebiyatım yok, doğru düz bilgim yok, bir şeyler anlatıyorum. Siz de anlatın kardeşim. Tenkit edeceğinize, eleştireceğinize, yok işte ben buna katılmıyorum. Katılma yani, ne olacak da? Allah Allah. Bana katılmıyormuş. Katılma yani. Ben anlatıyorum, sen de anlat, sen de yanlışını anlat. Yol geçen anı gibi İstanbul Boğazı. Kanal İstanbul'u ne yapıyoruz? Yol geçen an olmaktan çıkarmak için, çevremizi korumak için, Türkiye'mizi korumak için para da vermiyorlar. Bana da sormuyor. İstediği gibi girip çıkıyor. Niye? Anlaşmamız varmış. Sen Lozan'ı okumadın ki. Montreux nedir bilmiyorsun ki. Bunlar tarih bilgisi yok kimsenin. Tarih eğer ders almazsan tekerrür eder. İbret almazsak tekerrür eder. İbret almamız lazım. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bakın dünyaya böyle bakın. Ivır zıvırla uğraşmayın. Bak şu haritaya şöyle bak. Neler oluyor bir bak. Herkes bakıyor ama yani ne görüyor acaba? Çok önemli. Yani sen İspanya'ya baktığın zaman ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Ben Endülüs'ü görüyorum. Kurtuba'yı görüyorum. Orada ezilen, yok edilen Müslümanları görüyorum. Akdeniz'e baktığın zaman ne görüyorsun? Fas'ın yanında bak şuraya Cebeli Tarık'a baktığın zaman ne görüyorsun? Akdeniz'in girişi burası. Arkadaşlar, Kahire'ye baktığın zaman ne görüyorsun? Süveyş'e baktığın zaman ne görüyorsun? Kızıldeniz'e baktığın zaman ne görüyorsun? Mekke'ye baktığın zaman ne görüyorsun? Medine'ye baktığın zaman ne görüyorsun? Katar'a baktığın zaman, şu haritayı gördüğün zaman ne görüyorsun? İsrail burada işi ne diyen var mı? İşin ne diyen var mı? İsrail. Sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Bak bunlar sahte oluşturulmuş tampon ne derler onlara ya? Ülkeler. Bak Ermenistan. Var mıydı ya? Bakın ya. Onu boş ver. 100 sene önce böyle bir ülke var mıydı? Yani Suriye diye bir ülke var mıydı? Ülke. Mısır diye, Libya diye bir ülke var mıydı? Buralar bizim vilayetimizdi arkadaşlar. Zulüm olmasın diye, huzur bulsun diye çalışmak zorundayız. Osmanlı da bunun için çalıştı. Bütün Müslümanlar da şu anda bunun için çalışıyor. Ama maalesef büyük darbeler aldık. Bak Afrika'da devam eden zulme karşı çıktığımız için dünya ayağa kalkıyor. Sen Libya'ya karışamazsın, Libya'da ne işin var? Cezayir'e karışamazsın. Ya oralar bizim. Allah Allah. Ya Irak'ta ne işin var diyor adam ya. Suriye'de ne işin var diyor. Bak sınır mı? Ermenistan bak sınırı. Bak arkadaşlar bunlar Türkiye için, sizin için, aileniz için, bizim büyümemiz için sadece maddi yönden değil, manevi yönden de zengin olmamız için, insanların huzur bulması için, Müslümanların huzur bulması için şart olan şeyler. Bu tarih bilgisi çok önemli. Dilini bileceksin. Dilini çok iyi bileceksin. Kendi dilini, öz dilini, Türkçeni bileceksin. Türkçeyi bileceksin ama Osmanlıca dediğimiz içinde Farsça ve Arapça terimleri olan esas Osmanlıcayı da bileceksin. O kelimeleri bilmeden, kelime hazinen olmadan düşünemezsin. İnsan kelimelerle, cümlelerle düşünür. İnsan kelimelerle, cümlelerle ilim tahsil eder.
Yani çok uzun konuşmaya gerek yok bunları ama yani burada dil çok önemli. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tarih çok önemli. Bir de din çok önemli. İslam dinimiz. Dinimizde bileceğiz ve hayatımızı huzurlu bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Aile hayatımızı koruyacağız. Toplumu koruyacağız. Vatanımızı, milletimizi koruyacağız. Bütün Müslümanları koruyacağız inşallah. Peki çok uzattım, kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.